Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyuncak bebeğimle karşınızdayım. Buna oyuncak bebek demek hakaret olur arkadaşlar. Bu tam bir prenses oldu. Yani bu kadar güzel ve sevimli bir kız olacağını hiç tahmin etmiyordum arkadaşlar. Gerçekten ben aşırı sevdim. Çok hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Detaylara geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarıma beğeni, yorum gerçekten benim için çok önemli. Bu tür videoların, bu tür oyuncakların devam etmesi için lütfen aboneliklerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Şimdiden abone olan, beğeni, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Kızımıza gelecek olursak. Bakın şöyle bir elbisesi var. Elbisesinde söylemek istediğim bir kısım var arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şuradan başlıyoruz. Kremini ve üstteki mavi kısmını örüyoruz. Sonra buradan ilmek çıkararak elbiseyi bitiriyoruz. Şimdi şuradaki beyaz kısım olmasını istiyorsanız buradaki zincir çektiğimiz kısmı elbisede hangi renk kullanıyorsanız o renkle başlayın arkadaşlar. Sonra şu kısımdan itibaren altta hangi renk kullanıyorsanız o renge geçmenizi tavsiye ederim. Benim orada bir hata oldu. Onu da size söylemek istedim arkadaşlar. Yani şu beyazlık olsun istemiyorsanız şayet belli bile olmuyor ama yine de ben size söylemek istiyorum. Beldeki zincir kısmını elbisenin tonundan başlıyorsunuz. Ve şuradaki ikili trabzanlardan itibaren de renk değişimini yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, arka tarafı bu şekilde. Şöyle 2 tane düğme kullandım. Ayakkabılarımız da var. Sonrasında arkadaşlar tacımız, simli bir ip kullandım şu kısımlar için. Olmasa da olur, şayet elinizde yoksa hiç fark etmez ama tuhafiyelerinizde bulabilirsiniz. Kullandığım iplerim koton iplerdir. Benim kullandığım iplerden yaparsanız aynen bunun gibi bir prensesiniz olabilir arkadaşlar. Boyumuz yaklaşık 32 santim. Evet, sormak istediğiniz soruları yorum kısmından bana seve seve sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen malzeme listeme geçmek istiyorum. Ten rengimden ilk önce bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipim Gazzal Baby Cotton ve renk kodumuz 3469. Benim kızımda toplamda bir tane ip tam gitti. Sadece bu kadar arttı arkadaşlar. Siz yine de ikinci bir ipinizi hazır bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Elbisede kullandığım ipim yine Gazzal Baby Cotton. Renk kodumuz 3421. Bundan da yine bir tane ip kafi. Alttaki krem rengi ipim de sanırım 3410 olması gerekiyor kodu. Bundan da yine bir tane ipimiz yetiyor. Kaş göz işlemek için böyle siyah bir ipi katlarına ayırıyoruz. Bir de böyle uzun bir iğnemiz var yüz şekillendirmek için. Saçlarda arkadaşlar Periha kullandım. Periha'nın kahverengi bir ip ama bunlarda maalesef kot olmadığı için yani kahverengi bir ip tercih edebilirsiniz. Şart değil illa Periha olması. Ama söylediğim gibi bebeği örerken bu ip gerçekten süper bir ip. Saçı da tamam. Böyle simli bir ip kullandım. Şart değil ama çok şık duruyor. Hepsinde kullandığım tığım şöyle 2 milim. Gözlerimiz arkadaşlar 12 milim kahverengi emniyetli göz kullandım. Bu şekilde. Arkadaki düğmeler için de böyle bir düğme kullandım. Şayet isterseniz böyle incilerim vardı.
Elinizde hangileri varsa onları kullanabilirsiniz. Tacımız için de arkadaşlar biraz şöyle bir taç hazırladım. Bunu da hemen göstereceğim size. Pek sabit durmuyor ama prensesin olmazsa olmazı. Tacımız içinse ve boynumda kullanmak için şöyle bir elektrik telim var arkadaşlar. Bakın elektrikçilerde bu şekilde satılıyor ve ben içinden bunları tek tek çıkarıp kesiyorum arkadaşlar. Ve her şeyi söyledik diye tahmin ediyorum. Yine de söylediğim gibi siz sorularınız olduğu zaman yorum kısmından sorabilirsiniz. Evet. Hazırsak kızımızı örmeye kollarıyla başlıyoruz. Herkese şimdiden kolay gelsin. Evet, şimdi arkadaşlar ilk olarak kollarımızı öreceğiz her zamanki gibi. Sonrasında da bacaklarımızla devam edeceğiz. Şimdi kollarımız için elbisede veya kol renginde hangi rengi kullanmak istiyorsanız o rengimizi alıyoruz. Şöyle şurada dursun. Şimdi sihirli halka yapıyoruz. 2 numaralı tığımız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Hatta bir ilmek belirleyici alacağım. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerimize çift batıyoruz. Ben biraz kaldırmak istiyorum. Şimdi 6 sık iğnemiz vardı birinci sıramızda. Hepsine çift batıyoruz. Toplamda 12 adet sık iğneye ulaşıyoruz. 2 üçüncü arttırmam, 4. 5. 6. arttırma. Şimdi arkadaşlar 3. sıramıza geçiyoruz. İlmek belirleyicimi bu tarafa aldım. 3. sıramızda 3 tek bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 tek bir tane arttırıyoruz. Bunu 3 kez tekrar edeceğiz. 1 2 3 tek bir arttırma. İkinci 3 tek bir arttırmam ve üçüncü 1 2 üçüncü 3 tek bir arttırma. Toplamda 15 adet sık iğneye ulaştık. Örgümü biraz şöyle içe doğru katlayacağım. Şimdi 3. sıramızı bitirdik. 4. sıradayız. Burada 15 sık iğnemizi sadece bir sıra düz örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15.
Şimdi arkadaşlar 5. sıradayız. Burada şuradaki parmak kısmını oluşturacağız. İlmek belirleyicimi bu tarafa alıyorum. Ve hemen ilk sık iğnemin içine, yani aynı sık iğnenin içine şöyle başını alıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine 2 kez çekiyorum. Birinci ikili trabzanımı oluşturdum. Aynı yere tekrar ikinci ikili trabzan, aynı yere tekrar üçüncü ikili trabzan ve yine aynı yere dördüncü ikili trabzan. Yani aynı sık iğne içerisine 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi bir tanesini kullandık. Geriye kalan 14 sık iğnemiz var. 14 sık iğnemiz sıra sonuna kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrardan arkaya alıyorum. 6. sıramıza geçtik. Şimdi 6. sıramızda aşağıdaki yaptığımız ikili trabzanları tek tek aynı anda şöyle ön ilmeklerden alarak topluyorum. Birinciyi aldım, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım, dördüncüyü aldım. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi bunun hepsini topluyoruz. Toplayabilirsem. Evet, hepsini topladım. Biraz şuraya dışa doğru ittirelim. Şimdi yine 14 sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 12 13 14. Evet, şimdi 6. sıramızda bitirdik. Toplamda yine 15 adet sık iğnemiz var. Şimdi 7. sıradayız. 6 7. 7. sıramızda arkadaşlar 3 tek bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 tek örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bunu 3 kez tekrar ediyorum. 1 2 3 tek, bir tane eksiltiyorum. İkinci 1 2 3 tek, bir tane eksiltiyorum. Toplamda 12 sık iğneye düştük 7. sıramızda. Şimdi şuradaki ipten kurtulmak istiyorum. Burayı biraz sıkıştıralım. Bunu içeri verebiliriz. Şuradaki ilmek belirleyicimi de çıkarıp tekrar koyacağım.
Şimdi arkadaşlar 8. sıramızdayız. 8 ve 24. sıralar arasını düz bir şekilde örelim. Yani şu kısma kadar arkadaşlar. Şuradaki fırfır kısmına kadar 8 ve 24. sıraları 24. sıramızda dahil düz bir şekilde örüp geliyoruz. İlmek belirleyici kullanmayı unutmayın. İlmek belirleyicimi koydum. Şimdi arka tarafa kadar düz bir şekilde, yani şu kısma kadar, kolun arkasına kadar normal örelim. Toplamda 12 sık iğnemiz vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakalım arkaya geldik mi? Evet, tam arkadayız. Şimdi bu ilmek birliğini çıkarabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada arka ilmeklerden alarak öreceğiz. 25. sıradayız, öyle diyelim. Şimdi arka ilmeklerden alarak, bakın her ikisini almıyorum. Sadece arkasından alarak 12 sık iğnemizi düz örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12. sık iğnemizi bu şekilde bırakıyoruz ve ten rengi ipimize geçiş yapacağız. Burada arkadaşlar en önemli püf noktası bu mavi için ipin ön tarafta kalması. Buna dikkat ediyoruz çünkü fırfır kısmımız var daha. Orayı örmek için mavi ipi böyle ön tarafta bırakıyoruz. Şimdi bu 12 sık iğneyi tüm ilmekleri alarak yapacağız. 26. sıramızda ten rengimize geçtik. Mavi ipi bu şekilde ön tarafta bıraktık. Bakalım kaç sıra örmüşüz. 2 4 6 8 10 sıra örmüşüz arkadaşlar. Şimdi 10 sıra boyunca ten rengimizle kollarımızın içerisine elyaf doldurmuyoruz. Ten rengimizle 10 sıramızı örelim. Sonrasında fırfır kısmını yapacağız. Ten rengimizle işimiz bitti. İpimi kopardım. Toplamda 10 sıramı düz bir şekilde ördüm. Şimdi fırfır için hatırlarsak şöyle mavi ipimizi ön tarafta bırakmıştık. Şimdi kolumuzu böyle tuttuğumuz zaman ilk yaptığım flow ilmeğine şöyle girdim ve burada bir zincir çekiyorum. Şimdi kızlar, başını aldım, aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Fırfırımız oluştu. Devam ediyoruz. Başını aldım. Yandaki flow ilmeğine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını aldım. Yandakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2.
Hemen yine yandakine bir adet sık iğne yapıyorum. Başını alıyorum. Yandakine ikili trabzan yapıyorum. 2 defa çekiyorum. Aynı yere bir daha. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki flo ilmeğine yine ikili trabzan. 1 2. Yandakine sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın 3 tane oldu bile. Devam ediyoruz. Sonuncu fırfırımız. Yandakine ikili trabzan 2 tane. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Hemen yine yandakine ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi bunu da şurada bir tane yoksa bile bakın ilk baştaki flo ilmeğine batıp sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve fırfırlarımız bitmiş oldu. Görüntümüz bu şekilde. Hemen ipimizi koparalım. Benim yine makasım yok. İpi içeri verelim şöyle. Şimdi kızlar simli ipimizi alıyoruz. Benim simli ipim bu şekilde. Simli ip kullanmayacaksanız şayet kendi ipinizi yani koton iple de üzerinden tığlayabilirsiniz. Ha simli ip kadar güzel durur mu bilmiyorum. Evet. Şimdi simli ipimi tığıma taktım. Şöyle ilk yaptığım trabzanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Şimdi zincirin içerisine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Devam ediyoruz. Gördüklerimizi tığlıyoruz. Zincire geldim. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Ortadaki sık iğnenin üzerinde alıyorum. Şimdi zincire geldim. Bir sık iğne, bir iki zincir, bir sık iğne. Zincirdeyim. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Evet, ilk yaptığım sık iğne ile birleştirip bir tane zincir çekiyorum. Evet kızlar, tığlama işlemimiz de bu şekilde. Şöyle kolları aşağı doğru verdiğiniz zaman. Şimdi bu ipleri saklayacağız. Neyse ki makas buldum arkadaşlar. Şimdi bunları da saklayalım. İpleri saklamak da örmek kadar mühim. Bunu da söyleyeyim.
Çünkü sonrasında çıkma vesaire olmasın diye bu ayrıntıya dikkat ediyoruz. Alt kısımdan birini alıyorum. Yan sık iğneden de birini alıyorum. Bunların hepsini birbirine bağlayalım arkadaşlar. Tamam, bu buna yeterli. Bunları kesiyoruz. Ve kol işlemimiz tamamlandı. Siz de aynısından bir kol daha örüp geliyorsunuz. Aynı tariften bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bacaklarımıza başlayalım. Bacaklarımız bu şekilde. Şimdi ten rengimi alıyorum. Şu ilmek belirleyicim lazım olacak. 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonda kalan bir sık iğnem var. Bunun içine de 3 sık iğne yapıyorum. Yani aynı sık iğne içerisine 3 adet sık iğne yapıyoruz. 3. Şimdi karşı taraftayım. Burada da şuradaki ilmeği alıp, yani zincirin bir diğer katını alıp ilerliyoruz. Burada da 4 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonda kalan bir tane zincirim var arkadaşlar. Bunun içerisine de bir tane arttırıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum bu zincirin içerisine. Evet, birinci sıramızı bitirmiş olduk. Bana göre en zor kısımdı diyebilirim. Şimdi 14 adet sık iğnemiz var. İlmek belirleyicimi artık koyacağım buraya. İkinci sıramızda hemen ilk sık iğnemin içerisine bir tane arttırıyorum. Bir, aynı yere ikinci sık iğne. Şimdi burada 4 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen şurada görmüş olduğunuz 3 tane sık iğnem var. Burada da arka arkaya 3 kez arttırıyoruz. Birinci arttırma. İkinci. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Karşı taraftayız. Yine 4 sık iğne. 3, 4. Sonda kalan görmüş olduğunuz 2 adet sık iğnem var. Buna da arka arkaya 2 tane arttırıyoruz. Birinci. İkinci. İkinci sıramızı bitirdik. Toplamda 20 adet sık iğnemiz var. Üçüncü sıradayız. Burada hemen bir tane bir arttırma yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Hemen yanına arttırıyorum. Üçüncü sıramızda. Yine 4 sık iğne. 1,
2, 3, 4. Burada da 3 kez arka arkaya bir tek bir arttırma yapıyoruz. 1, ikinci arttırma. Bir sık iğne örüyoruz. 1, 2 tane aynı zincir içerisine giriyoruz. Sonuncu arttırmam. Bir tek örüyoruz, bir tane arttırıyoruz. 4 sık iğne yapalım. Karşı taraftayız. 1, 2, 3, 4. Sonda kalan ilmeklerim var. Bunların içerisine de arka arkaya bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 kez tekrar ediyoruz. Toplamda 26 adet sık iğneye ulaşmış olduk arkadaşlar. Tabanımız böyle. Şimdi arttırma kısımlarını bitirdik ayaktaki. 4. sıradayız. Burada 26 sık iğnemizi sadece arka ilmeklerden alarak yapıyoruz. Birlikte değil, sadece arkasından alarak 26 sık iğnemizi düz örelim. Evet, 26 sık iğnemizi bloğu şeklinde bakın düz ördüm. İlmek belirleyicimi bu tarafa atıyorum. 5. sıradayım. 5 ve 6'yı toplamda 2 sırayı arttırma eksiltme yapmadan 26 sık iğnemizi örelim. Toplamda 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Yedinci sıradayız. Burada eksiltmelerimize başlayacağız. 7. sıramızda hemen 6 sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada arka arkaya 6 kez eksiltiyoruz. Şöyle ön loblardan alarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6 kez eksiltmiş olduk. Sıra sonuna kadar olan 8 sık iğnemi düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 26 sık iğnem vardı. 26 olan sık iğnelerimiz 20'ye düştü. 6 kez eksiltmiş olduk. Şimdi 8. sıradayım. 8. sırada yine 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane arka arkaya eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar 10 sık iğnem kalıyor. Onu da düz örelim. 6 sık iğne ördük. 2 tane arka arkaya eksilttik. Şimdi de 10 sık iğnemizi sıra sonumuza kadar düz örüyoruz. Hemen içerisine elyaf koyacağız. Örmemiz kolay olsun.
9, 10. Şimdi hemen elyafımızı alalım. Elyaf işi tamamdır arkadaşlar. Şimdi 8. sıramızı bitirdik az önce. 2, 4, 6, 8. 9. sıradayız. Burada 5 sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle ortalayalım. Evet. 5 sık iğneden sonra arka arkaya 2 tane eksilteceğim. Az önce 18 sık iğnemiz vardı arkadaşlar. 2 tane arka arkaya eksiltiyorum. Sıra sonuna kalan 9 sık iğnemi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet kızlar. Ayak kısmımız tamamdır. Şimdi 10. sıradayız. 10, 11, 12 ve 13'ü toplamda 4 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan 16 sık iğnemizi düz örelim. Sonrasında bacak arttırmalarımıza başlayacağız. Şimdi 13. sıraya kadar 13. sırada dahil düz bir şekilde örüp geliyoruz. 13. sıramıza kadar düz ördük. Şu anda tam sıra sonundayım arkadaşlar. Şimdi burada arttırma kısımlarımıza başlayacağız. İlmek belirleyicimi buradan çıkarıyorum. Şimdi arttırmalarımızın tam olarak arka sırada olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten şöyle gidiyor. O yüzden sıra sonumuzu şöyle bir 2 sık iğne kadar söküyoruz. Tam arka kısımdayım şu anda. İlmek belirleyicimi bu tarafa alıyorum yine aynı yere. Şimdi sıra sonumuz artık burası. 14. sıradayız. Toplamda 16 adet sık iğnemiz var. Şimdi 14. sırada arkadaşlar hemen bir tane artırıyorum. Ve 15 sık iğnemi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet 14. sırayı bitirdik. Toplamda 17 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 15. sıradayız. Burada bir tek bir arttırma yapıyoruz. Bir tane tek ördüm. Bir tane arttırıyorum.
Şimdi yine sıra sonuna kadar 15 sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, toplamda 18 adet sık iğnemiz oldu 15. sıramızda. Şimdi 16. sıradayız. 16 ve 17'yi toplamda 2 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz örelim. Toplamda 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Şimdi 18. sıradayız. Burada da sıra sonundayım. 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 tane eksiltme diyorum, arttırma arkadaşlar. 2 tek bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar olan sık iğnelerimi düz örüyorum. 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15. Evet, toplamda 19 sık iğneye ulaştık. Şimdi 19. sıradayız. 19 ve 20'yi toplamda 2 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz örelim. Toplamda 2 sıra 19 ve 20. sıralarımızı düz örüyoruz. Birinci sıradayız. 21. sıramızda 3 tek bir arttırma yapıyoruz. 2 3. Hemen bir tane arttıralım. Sıra sonumuza kadar olan 15 sık iğnemi yine düz örüyorum. Evet. 22. sıradayız. 22 ve 27. sıralar arasında arkadaşlar. Toplamda 6 sıra olması gerekiyor. 27. sıramızda dahil 20 sık iğnemiz var. 20 sık iğneyi düz örelim.
22 ve 27. sıralar arasını, toplamda 6 sırayı düz örüp geliyoruz. 20 adet sık iğnemiz var. Evet, 27. sıraya kadar düz ördüm. Bakın şuraya kadar da içerisine elyaf doldurdum. Lütfen elyaflarınızı ördükçe koyun arkadaşlar. Her 3-4 sırada bir elyaf doldurmayı unutmuyoruz. Şimdi 28. sıradayız. Şu an tam olarak sıra sonundayım. Eksiltmemiz olacak 2 tane arka arkaya. Bunu eşitlemek için arkadaşlar, normalde şu ördüğümde hemen sıra sonundan sonra eksiltmişim ama bakın burada tam orta kısım şöyle oluyor. Yani bir tane sık iğne örüp öyle eksiltmelerimi yapmam gerekiyor. Siz de kendinize göre sayarak yapın. Şimdi bir tane sık iğne ördükten sonra 2 tane arka arkaya eksiltiyoruz. Evet, 2 tane arka arkaya eksilttikten sonra sıra sonuma kadar düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tam olarak sıra sonundayım. 29. sıradayız. Burada diz kapağı için arttıracağız arkadaşlar. Bunu da bir 9 sık iğne örelim. Onu da yine bakarak yapmamız gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bacağı şöyle tuttuğumuz zaman 2 sık iğne bu tarafta kalacak, 2 sık iğne de bu tarafta kalacak arkadaşlar. Benim 10 sık iğne örmem gerekiyor. Yani bir tane daha fazladan örüyorum. 10 sık iğne örmüş oldum. Bakın şurası tam orta kısım oluyor. 2 sık iğne burada, 2 sık iğne de burada kalacak. Şimdi sıra sonumdan sonra 10 sık iğne ördüm. 29. sıramızda burada arka arkaya 4 kez arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü. Bir, iki, üç. Dördüncü arttırmamı da yapıyorum. Sıra sonuma kadar 4 sık iğnem var. Onu da düz örüyorum. 2 3 4. Evet. Bakalım tam olarak ön tarafa geliyor gibi. Şimdi 28. sıramızda arkada 2 tane eksiltmiştik. 18 sık iğneye düşmüştük. 28. sıramızda 29. sırada da ön tarafta arttırarak geri 22 sık iğneye yükselmiş olduk. Şu anda 22 adet sık iğnemiz var. Şimdi 30. sıradayız. 30. sırada bu 22 sık iğneyi bir sıra düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet, şimdi hemen elyaf dolumu. Şu arkadaki eksilttiğimiz kısma biraz daha fazla elyaf vererek hemen bakalım eşit gidiyor muyuz? Evet, gayet güzel. 31. sıradayız arkadaşlar. Tam olarak yine sıra sonundayım. Daha bunu şimdi koymayacağım. Şimdi 31. sırada hemen bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane daha eksiltiyorum. Yani bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme yapmış olduk. Şimdi 4 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4. Bakalım eksiltmelerimize geldik mi? Aşağıda 10 sık iğne örmüştük. O yüzden bir tane daha fazla örüyorum. Çünkü yazdığım tarifle ördüğüm değişmiş oldu. Şimdi 5 sık iğneden sonra 4 kez arka arkaya eksilteceğiz. Bakın arttırmalarımızı tekrar alıyorum. Birinci eksiltmem. İkinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. Dördüncü eksiltmem. Sıra sonuna kadar olan 4 sık iğneyi düz örüyorum ve 22 olan sık iğnemiz 16'ya düşmüş oldu. Çünkü evet 6 kez eksiltmiş olduk. Arkada 2 tane, önde de 4 tane eksilttiğimiz için 16 sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi 32. sıradayız. 32. sıramızda arttırmalarımız olacak. Yine bu da tam arka kısımda olması gerekiyor. Toplamda 16 sık iğnemiz vardı. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar olan 14 sık iğnemi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Toplamda 17 sık iğneye ulaştık. Bir kez arttırdığımız için. Şimdi 33. sıramızdayız. Burada da 2 tek bir arttırma yapalım. 1, 2 tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine 14 sık iğnemi düz örüyorum. Toplamda 18 sık iğnemiz olacak.
18 sık iğneye ulaştık. 34. sıradayız. 34. sırada 3 tek bir arttırma yapalım. 1 2 3 tek bir tane arttıralım. Yine 14 sık iğnemizi düz örelim. 14 sık iğnemi düz ördüm. Sıra sonuna kadar 35. sıradayız. Burada 4 tek bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 tek bir arttırma. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. 4 13 14. Toplamda 20 sık iğneye ulaştık. Elyaf doldurmayı unutmayın. Şimdi 36. sıradayız. 5 tek bir arttırma yapalım. 1 2 3 4 5 tek bir tane arttırıyorum. Yine 14 sık iğnemi düz örüyorum. 3 4 5 14. Şimdi 37. sıradayız. Toplamda 21 sık iğnemiz var. Son arttırma sıramız arkadaşlar. Burada da 6 tek bir arttırma yapıyoruz. 3 4 5 6 bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 14 sık iğnemi düz örüyorum. Evet, 14 sık iğnemi düz ördüm. Şimdi arkadaşlar 38. sıradayız. 38. sıramızı bir sıra düz örelim. 22 sık iğnemize bir sıra düz örüyoruz. Şimdi 39. sıradayız. Burada da 2 tane arttırmamız varmış arkadaşlar. Şimdi tam olarak sıra sonundayım. 10 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen burada bir tane artırıyorum. Bir diğer yana kadar yine düz örüyorum. 1 2 bakalım kaç sık iğne, 3 4 5 6 7
8, 9 ve 10. Tam olarak zaten sıra sonuma geldim. Bir sık iğnem kaldı. Buna da bir tane arttırıyorum. Toplamda 24 sık iğneye ulaşmış olduk arkadaşlar. Yanlarda da 2 tane arttırdık. Şimdi 40. sıradayız. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. 12 sıra düz örmemiz gerekiyor. Evet. 40. sıradayız. 40'tan 52 olması gerekiyor herhalde. 52. sıraya kadar düz örelim. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan 24 sık iğnemiz arkadaşlar. 12 sıra düz örüp geliyoruz.